Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Biliyorsunuz YouTube kanalımda bir önceki videoda bu ünlü marka çantanın yapılışını sizlere yayınlamıştım. Harika bir çanta oldu. Bütün detaylarıyla, astarıyla çantayı sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ünlü marka bu çantayı örmüş. Yanına bir tane de bu şekilde cüzdan örmüş. Ben de şöyle bu videoda sizlere bu cüzdanının anlatımını yapacağım. Fakat bunu cüzdan gibi düşünmeyin. Ben bu şekilde bileğinize takıp yazın kombinlemelik bir clutch çanta olarak düşünerek yaptım. Gayet clutch çanta olarak kullanıma uygun boyutta. Aynı zamanda siz de ölçülerini bu çantanın büyüterek daha büyük clutchlarda yapabilirsiniz. Bu şekilde ben de markadaki gibi ikiliyi tamamlamış oldum. Siz de örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresim betul.fashion'a bana atmayı mutlaka unutmayın. Söylediğim gibi siz de bu ikiliyi pratik bir şekilde örebilirsiniz. İster ayrı ayrı ister benim gibi takım yapabilirsiniz. Bu ikiliye bir de şapka yapmak istiyorum. Bakalım fırsat olursa planladığım gibi giderse şapkanın yapılışını da kanalımda paylaşmış olurum. Bu çantanın linkini de hemen videonun altına açıklama kısmına bırakıyorum. Linke tıklayarak bu çantayı örüp daha sonra bu şekilde kılacını da dilerseniz örebilirsiniz. Şimdi kılaç çantanın detaylarına değinmek istiyorum. Detaylara gelecek olursak önce ölçüsünü vereceğim. Daha sonra iç detaylarını, astar detaylarını göstereceğim. Çantamın genişliği şöyle bakın 24 santim genişliğinde ve yüksekliği de 17 santim yüksekliğinde. Bu şekilde bileğe takmalı bir kordonla çantamızı tamamladık. Az önceki çantaya cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Tek başına da kullanabilirsiniz dedik. Şöyle astar detayını göstereceğim. Kalın dişli fermuar kullandık. Bu şekilde pratik bir fermuar bakın. İç astarı da keten astardan oluşuyor. Küçük bir de cep yaptık. Astar detayları, fermuar dikimi de dahil pratik bir şekilde bu videoyu izleyerek çantanızı tamamlayabileceksiniz. Tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Çantanın boyutu oldukça yeterli. Çok tatlı, çok güzel bir çanta oldu bakın. Şöyle tabanına gelecek olursak aynı model tekniğinden 2 santim genişliğinde, derinliğinde bir sırada tabanımızı örmüş olduk. Hızlı bir şekilde bu çantayı bir günde yapabileceksiniz. Şimdi videoya geçelim. Kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeceğim. Bu çantayı örerken 3,5 mm tığ kullandım ve Milano rafyaya ait bu şekilde parlak dokuda bir rafya ip kullandım. 2 numara olarak geçiyor. Milano rafyanın Instagram hesaplarının linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Renkleri inceleyebilirsiniz. Gelelim ipin özelliklerine. Bu ip oldukça sağlam, ömürlük bir ip. Bu iple örmüş olduğunuz kırlentler, çantalar, şapkalar ömürlük olarak düşünebilirsiniz. Yıpranmaya, kopmaya karşı dayanıklı, çok sağlam bir iptir. Ayrıca hafif bir yapıya sahiptir. 100 gram Milano rafya tam 250 metre uzunluğunda. Biliyorsunuz normal ipler, çilek kağıt ip olsun, normal kağıt ip, rafya ipler, polyester, pamuk makromeler 250 gramı 250 metreye tekabül eder. Bu rafya ip de 100 gramı 250 metreye tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Bu çanta içinde 80 gram almanız yeterli olacaktır. Çanta yıkanıp ütülenebiliyor. Ütüyü nasıl yapacağınızı videonun içinde sizlere anlatıyor olacağım. Linkini bırakıyorum. Alışveriş için linke videonun alt kısmından ulaşarak tıklayabilirsiniz. İpimi parmağıma doladım. Şöyle küçük bir bakın halka yapıyorum. Tığımı içinden geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım ve kapattım sıkarak. Şimdi zincir çekmeye başlıyoruz. Zinciriniz ne çok böyle gevşek ne de çok sık olsun. Böyle normal aralıklarda zincirler çekmeye çalışın. Şöyle bakın rahat bir şekilde zincirlerimi çekiyorum. Belli bir uzunluğa kadar zincir çekip geliyoruz. Toplamda 43 tane yaptım. Şimdi bir tane fazla olacak şekilde zincir çekiyorum. 44 tane zincirim oldu. Son zinciri bırakıyorum. Hemen yanındaki zincirin içinden itibaren batarak sık iğneler yapmaya başlıyorum. Sıradakine battım. Sık iğne. Battım sıradakine. Sık iğne. Sık iğneleriniz de yine çok geniş veya çok sıkı olmasın. Şöyle bakın dümdüz durması gerekiyor. Sıramın sonuna kadar her birine birer tane sık iğne yapıp geliyorum. Sonuna kadar geldim. Toplamda 43 tane sık iğnem var.
Şu şekilde el ütüsü yaparak düzelttim. Şimdi toplamda 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve örgümü ters çeviriyorum. Şimdi şu 3 tane zincirimin çıktığı sık iğneyi görüyorsunuz. Onu ellemiyoruz. Tığımın başına doladım. Bunu atlıyoruz. 1, 2 tane sık iğne atladım. Üçüncünün tepesine batarak uzattım. Bakın burada ben markadaki gibi gözükmesi için kısa değil de bu çubukları, fıstıkları uzun uzun yapıyorum. Yani 1,5 santime yakın çektiriyorum. Bence uzun uzun olunca daha güzel gözüküyor. Tığın üstüne doladım, battım, ilmeğimi uzattım. Tığımın üstüne doladım, battım, ilmeğimi ilk ilmekle aynı boyda olacak şekilde uzattım. Tekrar doladım, üçüncü kez uzattım. Ve şöyle bir elimle düzeltiyorum. Düzelttikten sonra uzunları kapattım. Bakın ve 2 tane kısa ilmeği birlikte kapattım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına doladım. 2 zincirden sonra her zaman aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bu şekilde aklınızda kalsın. Battım, uzattım. Tekrar doladım, battım, uzattım ve üçüncü kez battım, uzattım. Ve aynı uzunluklarda olmasına dikkat ederek elimle bastırarak düzeltiyorum. Uzunları birlikte kapattım. Burada bekliyorum. Tekrar tığımın başına doladım. 1, 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncünün tepesine şu şekilde batarak battım, uzattım. Tekrar doladım. Battım, uzattım. İkinci kez. Tekrar doladım, battım, uzattım. Üçüncü kez. Ve bütün uzunları çekiyorum. 3 tane kısa ilmek kaldı. Hepsini birlikte kapattım. Şöyle bir düzeltiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirden sonra her zaman aynı yere batıyoruz dedik. Tığımızın başına doladık. Aynı yere batarak uzattık. 1. Uzattık. 2. Uzattık. 3. Eşitliyorum. Ve uzunları kapattım. Tığımın başına doladım. 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Uzattım 1. Uzattım 2. Uzattım 3. Uzunları kapattım. 3 tane kısa ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte kapattım. Örneğin bu şekilde V'ler yaparak oluşmaya başladı. Tekrar 2 zincir. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya battım. Uzattım. İkinci, üçüncü. Şöyle bir düzeltiyorum. Uzunları topladım. Tığımın başına doladım. 1, 2. Üçüncüye battım. Uzattık. İkinci kez ve üçüncü kez uzunları topladık. Kısaları topladık. Örnek bu kadar basit ve çok da güzel gözüküyor. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya son kez gösteriyorum. Uzattım. 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 Uzunları topladık. Tığımın başına doladım. 1, 2, üçüncüye atladım. Uzattım. İkinci kez. Üçüncü kez. Eşitledim şöyle. Uzunları kapattım. Kısaları birlikte kapattım. Örneğim bu şekilde gözüküyor. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı örneği devam ettiriyoruz. Son noktaya kadar geldim bakın. Son 3 tane sık iğnem kaldı. Burada son noktayı batıp topladıktan sonra 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıp uzattım. Battım, uzattım. Ve üçüncü kez battım. Ve hepsini birlikte uzunları topladım. Burada 2 kısayı da kapatıyoruz sıranın sonuna geldikten sonra. Tığımın başına burada ben bu fıstıkları uzun yaptığım için tığımın başına 3 kere dolayacağım. Eğer sizinki daha kısaysa 2 kere dolayın. İkili trabzan yapın. Yani tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. Şimdi battım bu 3. sık iğnenin tepesine. Sıkı bir şekilde yapıyoruz ama buradaki trabzanları. Hepsini ikişer ikişer kapatıyorum. Evet. Şöyle bir görüntü oluştu. Üçlü trabzanla sıramızı bitirdik. Şöyle bir uzatalım ilmeğimizi. Elimizle düzeltelim.
Şimdi şöyle koyduğumuz zaman sayıyorum, bakın V'leri sayıyorum, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane V yaptım ve kenarları düzgün bir şekilde duruyor. Şimdi burada bir tane şöyle zinciri çekerek ipimizi kesiyoruz. Kısa bir şekilde keseyim şöyle. İpimi kestim, açtım. Şimdi burası benim çantamın tabanı olacak. Bir sıra sık iğne yapacağız ama şu alttaki zincir kısmına yapmayacağız bunu. Burada bitirdik, tamam mı? Şöyle ters çeviriyorum. İpimi parmağıma doluyorum. Yine şöyle ilmek oluşturacağım bir tane. İlmeğimi oluşturdum. Şu ilk baştaki zincir noktasını atlıyorum. Şuradaki bakın noktaya battım. İlmeğimi aldım. Bir tane zincir çektim. Şimdi aynı noktaya bir tane sık iğne yaptım yan kenara. Şimdi buranın içine bir tane daha sık iğne ve bir tane daha sık iğne. Şimdi buradan bakın şu fıstığın tepesinde bir boşluk var. Trabzan boşluğu. Fıstıkların tepesi. Buraya batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi başlangıçta bir tane yaptım. 2 tane araya yaptım. Bir tane fıstığın tepesine yaptım. 2 tane şu zincir boşluğuna yapıyorum. 1 2 fıstığın tepesine bir tane. 2 tane buraya. 1 2 bir tane fıstığın tepesine, 2 tane sık iğne de zincir boşluğuna yapıyorum. Bu şekilde bütün fıstıkları bitirelim sıranın sonuna kadar. Fıstığın tepesine bir, aradaki 2 zincirlik boşluğa 2 sık iğne. Bu şekilde devam. Sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle bir görüntüsü oluştu. Burada bakın 2 zincirlik boşluğa da 2 sık iğne ve fıstığın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradan şöyle uzata uzata gidelim ki burayı doldursun. 2 3 tane sık iğneyle de burayı bitirmiş oldum. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Şu şekilde bir görüntüsü olması gerekiyor. Şimdi ben bunu, tabanı daha sonra bu kadar ince bir tabana ütü girmeyeceği için şu an hiç üşenmeden tabanımı ütüleyip geleceğim. Şimdi tabanımı ütüledim. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle sık iğnemi sonuna kadar yapmıştım. Burada bakın. Şöyle bakın, buradaki ilk başta çekmiş olduğum zincir boşluğunun içine batarak kaydırmayla bir tane zincir çekiyorum. Ve burada şu kaydırma benim kaydırma sıram oluyor arkadaşlar. O yüzden ona hiç dokunmayacağım. Yani burayı sırf bağlamak için yaptık. Şuraya atlayarak 3. yapmış olduğum son sık iğneye kaydırmayla tekrar geri dönüyorum. Dediğim gibi burada amaç burayı bağlamaktı bir bütün şekilde. Şimdi burada bakın 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektik. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya battım, uzattım. Battım. Uzattım. Battım, uzattım. Ve hepsini birlikte uzunları topladım. Tekrar tığımın başına doladım. 1 2 3. Yani şu fıstığın hizasına denk gelecek. Battım, uzattım. Battım, uzattım. Battım, 3. kez uzattım. Uzunları topladım ve üçünü birlikte topladım. Bakın ne yaptık? 5 tane zincirli bir üst sıraya geçtik ve aynı noktaya fıstık yaparak uzattık. Aradaki 2 sık iğneyi atlayıp tam şu fıstığın hizasındaki noktaya batarak uzatmış olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak uzatıyorum. 1 2 3 ve hepsini birlikte topladım uzunları.
Tığımın başına doladım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Üçüncü zaten şu ikisinin birleştiği nokta olmuş oluyor. Bakın 1, ikinciye atladım. Üçüncünün tepesine batıyorum. Uzattım. Üç kere uzattım. Uzunları topladım. 3 tane kısa ilmekleri topladım. Yanda şu şekilde bir tane üçgen yapmış olduk. Şimdi bakın burada her V'nin üzerine bir üçgen gelmiş oluyor. Burada artık çantamızın gövdesini yapıyoruz. 2 zincir tekrar battım. 1 2 3 uzunları topluyoruz. Tekrar battım. 1 2 üçüncünün tepesine battım, uzattım. 2 3 uzunları topladım, kısaları topladım. Daha sonra el ütüsü yaparak düzelteceğiz. Zaten ütüledikten sonra da düzgün bir görüntü olacak. Son kez yapayım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım, uzattım. Aynı noktaya battım, uzattım. Üçüncü kez uzunları topladım. Uzunları topladım. Tekrar doladım. 1 2 üçüncü noktaya battım. Uzattım. Ve şu şekilde uzunları topladım. Üçünü birlikte topladım. Şimdi tekrar 2 zincir çekerek aynı yere batacağım. Şu şekilde düzeltiyorum. Bakın zaten ütüledikten sonra bu şekilde düzgün bir görüntüsü olacak. Ama yine de yaparken tabii el ütüsü yapın. Şimdi burada başta üçgenle başladığımız için alttakine tam ters bir şekilde her V'nin tepesine bir üçgen, her V'nin tepesine bir üçgen gelecek. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam. Sıramın sonuna kadar geldim. Son üçgeni de birlikte yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya battım. 3 kere. Hepsini uzunları topladım. Ve 1, 2, 3. nokta tam şu fıstığın tepesine denk geliyor. 1, 2, 3. Uzunları topladım. Kısaları topladım. Şimdi tekrardan 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Artık yan kısma geçiyoruz. Burada da aynı noktaya battım. Uzattım. Ve hepsini birlikte uzunları topladım. Tekrar tığımın başına doladım. 1 2 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 3 ve bu şekilde uzunları topladıktan sonra kısaları da topladım. Şimdi yanlarda böyle bir kıvrılma olması gerekiyor. Çünkü şu şekilde artık yukarıya doğru çıkacağız. Bu kıvrılmaların olması çok normal. Şimdi tekrar bakın 1 2 tane zincir çekiyorum. Ve şuraya aynı noktaya tekrar battım. Uzattım. Tığıma bir yapıştı nedense ip. Niye böyle oldu bilmiyorum. Az önce böyle değildi. Sanırım ütünün sıcaklığından kaynaklı. 3 kere uzattım. Uzunları topladım. Ve tığımın başına doladım. Burada direkt şu bakın noktanın hizasına batmanız gerekiyor. Şu V'nin tam üstüne. Yani şurada bir karmaşıklık var. Onu baz almayın. Sıkıntı olmayacak o. Yani direkt şuraya şunun hizasına batarak uzatıyorum. Uzatıyorum ve uzattım. Ve uzunları kapattıktan sonra kısaları da kapattım. Şimdi bu bakın
yanda bu şekilde bir geçiş olması gerekiyor. Şimdi tekrardan 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Uzattım. Tekrar uzattım. Ve tekrar uzattım. Uzunları topladım. Yine aradaki şu en başta çekmiş olduğumuz zincirlerin ikisini atlıyoruz. Tam şunun hizasına denk gelen üçüncüye battım, uzattım. Uzunları topladık, kısaları topladık. Yine 2 zincir. Aynı noktaya batıyoruz, uzattık. Ve 1-2 tane atladık. Üçüncüye battık, uzatıyoruz. Aynı sistemi devam ettiriyoruz burada. Şimdi burada sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın, son bu alttaki tabandaki V noktasının üzerindeyim. Şu şekilde bitirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya battım, uzattım. Tekrar battım, uzattım. Tekrar battım, uzattım. Uzunları topladım. Ve burada batacağımız nokta, şunu içe alalım. Tığımın başına doladım. Şu en baştaki fıstık var ya. Oraya batıyorum, dibine. Uzattım. Tekrar battım, uzattım. Ve üçüncü kez batıp uzattım. Topladım. Ve hepsini birlikte topladım. Şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi bunları bu şekilde bakın bağlamam gerekiyor. Burada da arada 2 tane, şurada 5 tane zincir çekmiştik ya. Şurada bakın 1, 2, 3. zincirin içine batarak kaydırmayla birleştirdik. Şu fazla ipi içeriye alalım. Şöyle bir görüntüsü oluştu bakın. Şu fazla ipi daha sonra içeride gizleyeceğiz. Ona çok şey yapmayın, düzenleyeceğiz yani. Şöyle bir görüntüsü oluştu. Şu şekilde. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Sıramı ters çeviriyorum. Şimdi tersten yürüyeceğiz. Aynı tabanda yaptığımız gibi. Şu fıstığı düzeltemedim bir türlü. Şimdi burada bakın şu üçgenin, fıstığımın birleştiği şu tepeye batacağım. Bir tane buraya sık iğne. Tersten ilerleyeceğiz burada. Şimdi şu 2 zincirlik boşluğa battım. 1, 2 tane buraya. Şu fıstığımın tepesine bir tane. 2 tane şuraya, iç kısma. Bir tane fıstıkların tepesine, 2 tane zincir boşluğuna. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde başladım ve başladığım noktaya kadar geldim. Bakın şurada fıstığın tepesine bir tane sık iğne yapmıştım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa da 2 tane sık iğne yaparak sıramı bitirdim. Şimdi şu fıstığın tepesindeki sık iğneye şöyle batarak kaydırmayla onun üzerine geçmiş oluyorum. Ve şöyle bir tane zincir çekerek ters çeviriyorum. Şimdi burada bakın, hatta zinciri şöyle açalım bir saniye. Evet, şöyle çevirdiğimiz zaman çekelim. Bir üst sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi burada şöyle 2 zincir daha çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Buradaki bakın aynı noktaya batarak fıstığımı uzatıyorum. Tekrar ikinci kez battım. Tekrar üçüncü kez battım. Bu arada örgümün düz yönü bana bakıyor. Sık iğne yaparken tersten, fıstık yaparken düzden gidiyoruz. Uzunları topladım. Tığımın başına doladım. Tekrar 1, 2, 3. noktaya batarak uzattım. 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 Uzunları topladım. Ve hepsini birlikte kapattım. Alttaki V'ye göre bakın ters üçgen yapmış oluyoruz.
2 tane zincir çektim. Aynı noktaya battım, uzattım. Uzunları topladım. Tığımın başına doladım. 1, 2, 3. noktaya, yani şunların birleştiği noktaya batarak uzattım. İki zincir. Aynı noktaya battım, uzattım. Hepsini topladım ve 3. noktaya batarak tekrar uzattım. Uzunları topladım ve kısaları topladım. Bu şekilde sıramıza başlamış olduk. Sıranın sonuna kadar fıstık modelimizi yapıp geliyoruz. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. İkinci sırayı da yapmış bulunmaktayız. Bakın son noktaya tekrar batacağım. Burada 2 zincir çekiyorum. Şuraya tekrar battım. Uzunları topladım ve başlamış olduğum noktaya tekrar batarak son fıstığımı yapıyorum. Uzunları topladım, kısaları topladım. Şimdi bir alt sırada 2 tane zincir çekmiştik arada. 5 tane zincir çekmiştik. O yüzden 3. zincirin içine batarak bağlamıştık. İster 5 zincir çekip aşağıdaki gibi 3. zincirin tepesine batarak bağlarsınız. İsterseniz 2 tane zincir çekip fıstığın tepesine batarak kaydırmayla sırayı bağlarsınız. İkisi de aynı hesap, kafanız karışmasın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. Buradaki fıstığımızın tepesine bir tane sık iğne aynı noktaya yapıyorum. Ve şöyle 2 zincirlik boşluklara aynı şekilde 2 sık iğne, fıstığın tepesine bir sık iğne. Bakın 2 zincirlik boşluk var. 2 sık iğne ve buraya bir tane, boşluğa 2 tane. Bu şekilde sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğnemi sonuna kadar tamamladım. Bakın son zincir boşluğuna da 2 tane battım. Burada zaten dönerken bakın tepesine bir tane sık iğne yapmıştım. O yüzden buraya tekrar batıp yanlış yapmayın. Sık iğnenin tepesine batarak kaydırmayla burayı birleştirdim. Şimdi ters çeviriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ve aynı noktaya uzatarak tekrar batıyorum. Ve uzunları topladım. Ve burada 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye batarak uzatıyorum. Ve hepsini topladım böyle. 2 zincir çekiyorum. Topladım uzunları. Üçüncü sık iğneye battım. Topladım uzunları ve kısaları topladım. Bu şekilde tekrardan sonuna kadar devam. Üçüncü sıramın da sonuna kadar geldim. Bakın son noktayı tekrar alttaki gibi bağlayacağım. Son kez gösteriyorum bu sıra bağlamayı. Daha sonra sizin devam etmenizi isteyeceğim. Aynı noktaya batıyorum. 2 zincir çektim. Uzunları topladım. Ve başladığım ilk fıstığın dibine şuraya batıyorum. 1 2 3 topladım ve üçünü birlikte topladım. Burada bir alt sırada yaptığım gibi 2 zincir çekeceğim. Fıstığın tepesine battım. Kaydırmayla birleştirdim. Sıramı bağladım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım örgümüze. Ve şöyle elimizle düzeltelim. Ütüledikten sonra çok daha düzgün ve güzel bir görüntüsü olacak. Şöyle bakın. Bir görüntüsü var. Çok tatlı duruyor. Dümdüz yukarıya doğru gidiyoruz.
Çok hızlı büyüyen bir model. Uzata uzata yaptığımız için çok çabuk büyüyor. Ters çevirdim. Aynı fıstığın içine bir sık iğne yaptım. Biraz büyük tuttum, biraz sıkı tutayım ilmeği. Evet, şimdi 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Sıranın devamı bu şekilde içten bir şekilde sık iğneleri yapıp sonuna kadar geliyorsunuz. Burada en son 2 tane zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapıp buradaki ilk sık iğnenin tepesine kaydırma yaparak birleştiriyorsunuz. Daha sonra fıstık sırasına başlıyorsunuz. Burada istediğim yüksekliğe gelene kadar çantamı örmeye devam ediyorum. Belli bir uzunluğa kadar çantamın gövdesini ördüm. Ben bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık sırası örmüşüm. Siz de çantanızın boyutuna göre, genişliğine göre yüksekliğini kendiniz istediğiniz sıra sayısında bırakabilirsiniz. Şöyle bakın, şu bir sırası tabanım oluyor zaten. O yüzden şuradan itibaren ölçtüğüm zaman 16 santim yüksekliğinde yapıyor. 25 santim genişliğinde yapıyor. Şimdi sırada bakın son V'mizi yapmışız. Bakın son noktaya batarak sıramızı bağlıyoruz. Bu şekilde kapattım. Tekrardan 2 tane zincir çektim. Fıstığın tepesine batarak kaydırmayla bağladım. Şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi burada artık düz sık iğne yapacağım bir sıra. Çünkü çantamın ağız kısmını yapıp bitireceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın fıstığın tepesine bir tane sık iğne. Burada sık iğneleri daha muntazam, daha sıkı yapmaya çalışalım ki güzel bir görüntü oluşsun. Şöyle 2 tane buraya. Aynı sistemle devam ediyoruz. Bir tane fıstık tepesine, 2 tane buraya. Farklı boyutlarda da yaparsanız bu çantayı, daha büyük boyutlarda clutch çanta olarak muhteşem olacaktır. Bu şekilde bir sıra dolaşıp gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bir sıra sık iğne yaptım. Şimdi bir sıra daha yapmak istiyorum. Çünkü ağız kısmına fermuar geleceği için şu fıstıklara çok denk gelsin istemiyorum. Normal spiral bir şekilde, herhangi bir fark olmaksızın bir üst sıraya bu şekilde geçiş yaptım. Yine sıkı bir şekilde sık iğnelerimi yaparak sıramı bitireceğim. İkinci sıra sık iğnemi de tamamladım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi son sıramı kaydırma yaparak tamamlayacağım. Çantanın ağız kısmında daha kaliteli bir bitiş yakalayacağız. Şurası başladığım nokta. Tekrardan oraya batıyorum. Aldım ilmeğimi. Bir önceki ilmekten kaydırdım. Bakın burada sıramızı bitireceğiz. Burayı işaretleyebiliriz. Şöyle. Sıradakine batıyorum, kaydırma, sıradakine batıyorum, kaydırma. Böyle kolay bir şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Bu şekilde gözüküyor. Evet, ilmek kaydırma sıramı da yaptım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi bakın son nokta tel tokam kaldı. Bunu çıkarıyorum. Şöyle ipimizi kısa olacak şekilde keselim. İlmeğimi açıyorum. Şöyle kalın uçlu bir iğnem var. Evet. Şimdi bakın. Burada başladığım ilk bakın burası. Buradan arkaya geçtim. Buradan da ilmeğimin ilk çıktığı nokta şurası var ya. Oradan tekrar arkaya geçeceğim. Böylece şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Bakın. Bitişim hiç belli bile değil. Şimdi arkada aşağılara doğru gizlersem daha iyi olur. Çünkü burada çantamın ağız kısmı olduğu için ipim aşağılarda gizlensin. Şöyle bir bakalım. El ütüsüyle mutlaka şöyle elimizle esneterek düzeltelim. Bakın çok güzel, çok tatlı bir görüntüsü oldu bile. Derinliği de gayet iyi. Şimdi sırada bu şekilde tampon hareketlerle çantamı ütüleyip geleceğim. Genelde bu Milano rafyayı çok ütüleyemiyorlar. Yakan, yapıştıran oluyor.
Bilmiyorum, benim ütümde hiçbir şekilde yapışmıyor. Benimki buhar kazanlı bir ütü. Buhar verdikten sonra önce tampon hareketlerle o ütü izinin oluşmasını, yani ütü görüntüsünün oluşmasını tampon hareketlerle sağlıyorum. Direkt bastırıp kaydırırsanız Milano rafya yapışır hissiyatı verebilir. Yani direkt bastırıp kaydırmayın bu şekilde. Tampon. Önce tamponla ütü izi, daha sonra ütü izi aldıktan sonra kaydırarak ütüleyebilirsiniz. Mutlaka ütülerken elinizle düzeltmeyi ihmal etmeyin. Evet, çantamızı ütüledik. Şöyle bir görüntüsü oldu. Bakın, çok daha düzgün. Bu şekilde kendi imzamı da buraya sabitledikten sonra çantamın astarına geçmeden önce fermuarımı çantama dikeceğim. Fermuarımı önce dikmemin sebebi ise fermuar diktikten sonra istiyorum ki astarı, şu içteki fermuar görüntüsünü, şurayı kapatsın. Ben buranın çantayı açınca fermuarın gözükmesini hiç sevmiyorum. Burada düzgün bir şekilde astarın devam etmesi gerekiyor. O yüzden önce fermuarı sabitleyeceğim. Üstüne gelecek şekilde de daha sonra astarımı sabitleyeceğim. Sizin bildiğiniz daha kolay yöntemler varsa o şekilde devam edebilirsiniz. Ben markanın aksine herkesin bulabileceği bu şekilde kalın dişli fermuar kullanacağım. Bunlar metrelik olarak da yine internette bazı sayfalarda, hatta birçok sayfalarda bu fermuarı bulabilirsiniz. Metrelik satılıyor. Bunlardan da yine 5'li 10'lu adetli olacak şekilde alabilirsiniz. Şuradan fermuarımı açıyorum ve fermuarın şu kilidin kalın dişli kısımlarını eşit bir şekilde geçirdikten sonra çektiğim zaman fermuar kapanıyor zaten. Sonuna kadar gelmemeye özen gösteriyorum. Bu arada fermuarımı daha iç kısımda şöyle bir sabitleyeceğim yan kenarını. Biraz uzun olacak şekilde ve çantama yetecek şekilde kestim. Yanlara biraz batıracağız. Bakın, şu şekilde tam orta kısma bu fermuarı buraya sabitlemem gerekiyor. Ama bu içten devam ederken bakın şu şekilde gözüksün istiyorum. Dışına çok çıkmasın fermuar. Hatta bir tık altında olsun örgünüzün. Gördünüz mü? Daha muntazam bir görüntüsü olacak. Şimdi öncelikle şurayı bir sabitleyelim. Şimdi bu arada şu şekilde iğnemi, ipimi hazırlamıştım aynı tonda. Burayı bakın, şu sık iğnenin birinci sık iğne bölgesi var ya, bu kısma sabitleyeceğim şurayı. Yani çantanın çok az kısmına çıkmayacağız. Az önce anlattığım sebepten dolayı burayı güzelce sabitliyorum. Başlangıç ve bitişi sağlam sabitlemeniz önemli. Daha sonra fermuarı kullanırken sizde zorluk çıkarmaz. Şu kenarlara kaymayalım dikişimizi yaparken. Çünkü daha sonra fermuarı katlayacağız. Şimdi şuradan karşıya geçip bu fermuarı da sabitleyebilirim buraya. Dışarıdan dikerken örgünüzün bozulmamasına dikkat edin. Dikişiniz gizli kalmalı. Burayı iyice sabitleyelim. Fermuarımızı katlayalım. Şu bakın, fermuarın dişine çok yaklaşmadan şu yanlardan batarak çantamın hizasında devam edeceğim. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Burada ipimi sabitledikten sonra tekrar buradan kapanış yönüne doğru bu tarafı dikeceğiz. Şimdi bu tarafı komple sabitledim. İpimi burada sabitledikten sonra kestim. Çünkü buraya başa dönmem gerekiyor. Bakın, gayet sonuna kadar gelmişim sabitlerken. Daha sonra düzelterek şu şekilde sabitleyeceğim. Bunu da hesaba katarak sonunu bitirmeye çalışın.
Şimdi açıyorum fermuarı. Aynı hizaya bu tarafı da sabitliyorum. Şurayı sabitledik. Şöyle bir kapatıp bakarsınız. Bakın gayet güzel bir başlangıcım oldu. Buraya kadar dikersiniz, yine kapatırsınız. Buraya kadar dikip yine kapatıp işinizi garantiye alırsınız. Yine bu tarafı da sonuna kadar sabitleyip geleceğim. Aynı başı sabitlediğimiz gibi son bitişte de şurayı tam orta kısma yaslayarak fermuar açıkken yapabilirsiniz. Burayı sabitlemeniz gerekiyor. Evet, sıramın sonuna kadar bu şekilde diktim. Fermuarımı da kapattım. Herhangi bir sorun görmedim ve sabitlemeye devam ediyorum. Fermuarımızı sabitleme işini bitirdik. Sıra gelelim astarımıza. Bir tane keten kumaş alıyorum. İkiye katladım. Çantamın boyutunda şu tabanı da hesaplayarak, burada 1,5 santimlik bir genişlik var tabanımda. O yüzden çok aşağıya yaslamıyorum bakın. Buradaki fıstık boyu kadar bir boşluk bırakıyorum. Ve ağız kısmından da dikiş payı olacak şekilde katlayarak oradan da 1 santimlik bir boşluk bırakıyorum. Yanlardan yine dikiş payı bırakıyorum. Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Şimdi yanlardan dikişimi atıyorum. İçine de bu şekilde küçük bir iç cep yaptım bu arada. Normal dikdörtgen bir kumaş keserek etrafına dikiş attıktan sonra bu iki yanı dikmeden önce cebimi dikiyorum. Ondan sonra kumaşımı ikiye katlayarak yanları dikiyorum. Cebi böyle dikmesi daha kolay oluyor. Şimdi sırada gelelim tabanımızı dikmeye. Tabanımızda görüyorsunuz bir derinlik bıraktık daha kullanışlı olması açısından. Şöyle ölçtüğüm zaman hatta 2 santim, bakın 2 santim fıstık boyu yapmışım. Bayağı uzun yapmışım ama hiç de çok uzun gözükmüyor aslında. Şimdi şöyle astarımı ortadan ikiye katladım. Şöyle zarf şeklinde oturttum. Evet, iki kenarın dikişleri, buradan gelen dikiş bakın buraya eşit bir şekilde bakmalı. Yoksa yamuk bir taban olacaktır. Aslında bunu hesaplamaya çok da gerek yok ama şöyle bakın 2 santim altta gelecek şekilde bakın. Şöyle şuraya 2 santimlik minik bir dikiş atacağım. Buraya üçgen kısma. Aynı şekilde yukarıda da bakın altta 2 santimlik boşluk kalacak. Şurası uzun ama şöyle göstereyim. Şöyle minik. Buraya bir taban derinliği oluşturmuş olacağım. Daha sonra yanlara taban derinliği oluşturduktan sonra çantamın içine astarımı koyuyorum. Ağız kısmından taşan neresi varsa katlayarak orayı da belirledikten sonra ağız kısmına da dikiş atıyoruz. Astarımızı ütülüyoruz, geliyoruz. Astarımı size anlattığım şekilde diktim, ütüledim. Şimdi sıra geldi çantamıza sabitlemeye. Bakın ütüledikten sonra çok daha güzel bir görüntüsü oldu. Yine en başta şu dikiş kısmını hemen fermuarın ortasına vererek şöyle dikmeye başlayacağım. Aynı zamanda tam fermuarımın çok dibine değil, yoksa fermuarımı kapatırken astarıma takılır. Şu şekilde bakın. Evet, astarımın dikişini de tamamladım. Bu şekilde gözüküyor bakın. Gayet güzel oldu. Gayet muntazam bir astarımız oldu. Şimdi çantamız burada bitecek dedim ama son olarak bunu tek başına kullanırken bileğimizde takıp taşımak adına bir tane çanta sapı öreceğiz. Şöyle yanında kısa. Şimdi zaten çantamın gövdesi hareketli olduğu için daha düz bir sap yapacağım. Yani çantamın gövdesi ön planda olsun istiyorum. Şu şekilde bakın ikiye katlayıp bir tane ilmek oluşturdum. Ve küçük küçük
zincirler çekmeye başladım. Çok sıkı da değil, çok geniş de değil. Belli bir uzunluğa kadar zincir çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şöyle sayı olarak vermeyeceğim. Santim önemli. Toplamda 29 santim uzunluğunda zincir çekmişim. Bu zinciri neye göre ayarlıyorum derseniz, şöyle ikiye katladığım zaman elimden rahat bir şekilde geçiyor olması gerekiyor. Bu şekilde de çantayı tutacağım arkadaşlar. Bu şekilde karar verebilirsiniz. Veya fazla zinciri çektikten sonra zaten sık iğne ile döneceğiz. Sık iğne ile döndükten sonra istediğiniz yerde bırakıp burada fazla kalan zinciri de sökebilirsiniz. Bu da bir alternatif. Şimdi bu şekilde zincirleri çektikten sonra son zincirimi atlıyorum. Hemen yanındakinden itibaren sık iğneler yapmaya başlıyorum. Her bir zincirin içine batarak sık iğneler yapacağım. Böyle sıkı bir örgü olursa daha iyi olur, çanta sapı olacağı için. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sonuna kadar geldim. Böyle bir kordonum oldu bakın. Son noktaya da şöyle içinden ve alttaki zincirden çıkarak batıyorum. Ve ilmek kaydırmayla tamamladım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. İlmeğimizi açıyoruz. Şu şekilde bir görüntüsü oluşacak. Şöyle elimizle düzeltelim. Kordonumuzun boyu bu şekilde. Şöyle bakın, rahat bir şekilde elim geçiyor. Burada da çantayı tutacağım. Şu şekilde gözükecek. Şimdi tabii ben burada çantama sabitlerken ister fermuara takabilirsiniz bu kordonu. Yani şöyle taktıktan sonra da kordonu kapatıp dikebilirsiniz. Şurayı dikeceğiz şimdi. Fermuarıma geçirdim buradaki noktaya. Bakın aynı şöyle tersini içe çevirelim. Kordonun şu şekilde bakın sabitlemem gerekiyor. Yani kordonun bile tersi düzü var. Buna dikkat edelim. Şimdi şöyle birbirine dikeceğim. Karşılıklı olarak. Çok fazla dikiş geçirmeyeceğim çünkü çirkin bir görüntü oluşabilir. Evet. Bu kadar dikiş yeterli. Şöyle ipi aralarda gezdirerek yine aynı şekilde sabitleme işlemini yapacağım. Ve ipimi koparıyorum. Şöyle dikişin olduğu noktayı da fermuarımın tam şu kısmına denk getiriyorum. Evet. Şu şekilde bir görüntüsü oldu bakın. Bence çok tatlı bir çanta oldu. Söylediğim gibi normalde markanın orijinalinde bu bir cüzdandı. Çantanın cüzdanıydı. Ben hem böyle clutch çanta olarak, el çantası olarak şu şekilde takıp tutmanız, kullanmanız adına kombinlerinizle, hem de isterseniz çantayla birlikte kullanmanız için bu şekilde sizlere örgü tekniğini göstermek istedim. Marka da bu şekilde çantayı ve cüzdanı birlikte satıyordu. Ben de bu şekilde takım olarak yapmak ve sizlere örgü tekniğini göstermek istedim. Şahane bir ikili oldu. İkisini de hem ayrı ayrı hem de birlikte olacak şekilde çanta olarak kullanırım. Söylediğim gibi isterseniz bu cüzdanını ben clutch çanta olarak kullanmayı tercih edeceğim. Bu cüzdanı daha büyük boyutlarda bir clutch çanta olarak da yapabilirsiniz. Şu anki boyutu bile clutch çanta olarak kullanım için gayet yeterli. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani düşüncemde şöyle bir şey var. Bu takımı bir de
Aynı örgü tekniğinden veya farklı bir şekilde şapkayı da örmek istiyorum. Umarım fırsatım olur ve sizler için yayınlarım. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla lütfen bana destek olmayı unutmayın. Çantanın videosunu da biliyorsunuz YouTube kanalımda mevcut. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Sizden de bu şekilde öreceğiniz çantaları, takımları ister ayrı ayrı ister tek tek olsun mutlaka Instagram sayfamda beni etiketlersiniz. Beklemede olacağım. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.